Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Ben 10 evreninde görmüş olduğumuz kontrol edilmesi zor olan uzaylıların listesini yapacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Beş numara Gölge Hayalet. Evet, ben de çocuk oyuncağıyım. Ha, yapma. Pekala Omnitrix, tamam. Gölge Hayalet. Öyle olsun. Şimdilik çok iyi. Evet dostlar, Gölge Hayalet'in neden kontrol edilmesi zor bir uzaylı olduğunu uzun tartışmak için bir sebep yok. Çünkü bu uzaylı gerçekten çok dengesizdi. En azından Ben 10 bu uzaylıya dönüştüğünde, hatta özellikle klasik seride bu uzaylıya dönüştüğünde Gölge Hayalet'i kontrol etmekte çok ciddi zorlanıyordu. Bunun en temel sebebi Gölge Hayalet'in DNA'sının aslında Zillscar'la ait olmasıydı. Evet, klasik seride biz bu olayı görmüştük. Gölge Hayalet'in asıl DNA'sı Ben 10'in ileriki sezonlarda baş düşmanlarından biri olacak olan Zillscar'ın DNA'sına aitti. Elbette bundan dolayı Ben 10'in klasik seride birçok kez Gölge Hayaleti kullanırken bu uzaylı tam potansiyelini kullanamıyordu. Hatta kimi zaman kontrolü tamamen Zillscar alıyordu. Ancak klasik seride Omnitrix'ten kaçtıktan sonra Ben 10'in bu uzaylıya diğer serilerde dönüştüğü zaman kontrolü tamamen kendi eline alabiliyordu ve bu uzaylıyı istediği gibi kullanabiliyordu. Ancak klasik seride Gölge Hayalet konusunda çok zorlandığını söyleyebiliriz. 4 numara Büyük Korku. Beni uçabilen bir şeye dönüştürebilir misin acaba? Büyük korku mu? Çok daha iyi. Büyük Korku'nun bu listede olması sizlere mantıksız gelmiş olabilir ve aslında öyle. Normalde bu uzaylı Ben 10'e hiçbir şekilde zorluk yaratan bir uzaylı değildi. Hatta çok işine yaradığı ve birçok savaşta kullandığı bir uzaylıydı. Ancak Alien Force'un bir bölümünde biz bu uzaylının nadiren de olsa Ben 10'e zorluk çıkardığını ve kontrol edilmesi zor bir uzaylı olduğunu görmüştük. Evet, Alien Force'un bir bölümünde Büyük Korku tıpkı kendi türünün birçok üyesi gibi bir yumurtlama dönemine girmişti. Kendisi yumurtlama dönemine girmiş olduğu için Ben 10'ın ne zaman Büyük Korku uzaylısına dönüşse uzaylı bütün kontrolü tamamen kendi eline alıyordu ve Ben 10'ın yaşadığı hiçbir olayı hatırlamıyordu. Hatta sürekli olarak metal eşyaları tüketiyor ve hayata getireceği yavrular için bir yuva yapıyordu. Bölüm içinde Ben 10'ın insan formuna döndükten sonra sürekli turşu yemeye başlıyordu. Başka bir uzaylıya dönüşmek istediğinde Omnitrix otomatik olarak onu Büyük Korku'ya dönüştürüyordu ve bu konuda Ben 10'ın hiçbir şey yapamıyordu. Elbette bu durum sürekli oluşan bir durum değildi. Ancak belli başlı durumlarda Büyük Korku'nun bütün kontrolü tamamen kendi eline aldığını ve içgüdüsel olarak davrandığını görmüştük. 3 numara Red. Öfkeni kontrol etmelisin. Savaşmaya hazır ol. İnsana zorla. Beni dinle, kendini galaksinin en iyi avcısı ilan edersin. Red'i bence uzun konuşmaya bile gerek yok. Çünkü sadece Red de değil. Red ve Red'in türünden olan tüm Apoplexian uzaylıları aslında gerçekten çok akılsız, agresif, hareketli ve gerçekten biraz da deli doludur. Ben 10'ın Red'e dönüştüğü zaman sürekli agresif hareketler ve boşboğazlıklar yapıyordu. Elbette aslında bu Red ve Red'in türünden olan tüm canlılar için normal bir şey. Çünkü bu tür genel olarak zaten böyle. Ama çoğu zaman Ben 10'ın Red'e dönüştüğünde gerçekten kendisinden çok uzaklaşıyor ve bambaşka biri gibi davranıyordu. Bunu bence tartışmaya bile gerek yok. Yani normalde Ben 10'ın yapmayacağı şeyleri yapıyor ve sanki kendisi bambaşka birine dönüşüyor gibiydi. Onun için bu uzaylı da bence kontrol edilmesi zor bir uzaylı. 2 numara Jururik. Bu Chuncaster'ın kaya canavarlarından. Baktığımızda Jururik gerçekten zeki ve etrafındaki birçok eşyayla müthiş icatlar yapabilen bir uzaylı.
Ancak siz de fark ettiniz mi? Ben Tennys'ın Jury League'e dönüştükten sonra kendini hiçbir şekilde tutamıyor, etrafında gördüğü herhangi bir makineyi hemen yenileyip icat edebiliyor. Hatta sıfırdan bulmuş olduğu malzemelerle büyük şeyler başarabiliyor. Elbette bu onun icat yapma tutkusundan ve açlığından. Uzaylının doğası gereği böyle yaptığını biliyoruz elbette. Ancak sürekli oradan oraya hareketli bir şekilde icat yapma arzusu bana kalırsa Ben Tennyson'ın kontrol edebildiği bir durum değil. 1 numara Elden X. Gladyatör. Şu anda Alien X'e dönüşmen için en iyi zaman ben. Bunu hiç düşünmedin mi sanıyorsun? Yapabilseydim yapardım herhalde. Şimdi bir daha deniyorum. Evet, listemizin sonunda birçok listemizde hatta videomuzda olduğu gibi Alien X var. Evet, Alien X de bu listede olmalıydı. Çünkü seri içinde açık ara kontrol edilmesi zor bir uzaylı varsa o da Alien X'tir. Alien X için neden kontrol edilmesi zor bir uzaylı olduğunu zaten birçoğunuz hatta hepiniz biliyorsunuzdur. Evet, gerçekten kozmik ve çok güçlü bir uzaylı. Sadece düşünce yoluyla bile isterse bir evreni yok edip yeniden oluşturabilir. Bunu zaten görmüştük. Ancak bu kadar üstün ve durdurulması imkansız bir gücü kontrol etmekte elbette zor olmalı. Kontrol edilmesi en zor uzaylı olmasının en temel sebebi aslında Alien X ve onun türünün içinde bulunan sevginin ve öfkenin sesidir. Bizler seri içinde şunu çok iyi anladık. Eğer ki bir Alien X yani bir Celestial Sapien kafasının içinde bulunan sevgi ve öfkenin sesiyle ortak hareket etmezse hiçbir şey yapamaz. Elbette buna Ben Tennyson da dahil. Hatta Ben Tennyson'ın da bir insan olarak aslında Alien X'in bir düşüncesini yani aklın sesini temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu da Ben Tennyson'ın normal bir Celestial Sapien'den çok daha zor bir şey olduğunu gösteriyor. Ben Tennyson Alien X'e her dönüştüğünde eğer diğer iki sesle yani sevginin sesi Serena ve öfkenin sesi Bellicus'la ortak bir paydada buluşamazsa ve ortak bir karar veremezse Alien X'in bedeninde hapsolabilir. Ama eğer bu iki sesle ortak bir karara varıp Alien X'in kontrolünü ele alabilirse işte o zaman durdurulmaz olabilir. Dediğim gibi Alien X'in tüm kişilikleri ortak bir paydada buluşamazlarsa hiçbir şey yapamazlar. Bundan dolayı bana kalırsa Alien X kontrol edilmesi en zor uzaylıdır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ben 10 evreninde görmüş olduğumuz kontrol edilmesi zor uzaylıların listesini yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fearless.